Hindistan'ın İsrail'den satın aldığı ve konuşlandırdığı silahları ve mühimmatları uydu görüntüleriyle tespit ettik. Hindistan ordusunun hava savunma füzelerinin sınır hattında gizlenmiş askeri hareketliliği ve yeni nesil İsrail füzelerini uydu görüntüleriyle bulduk. Bu videomuzda sadece tespit ettiğimiz silahları değil, iki ülke arasındaki ilişkiyi ve Hindistan'ın İsrail'den hangi silahları aldıklarını anlatıyoruz. Ancak videoya başlamadan önce size bir hatırlatmamız var. GZT ailesi olarak 3 milyon abone olma yolunda hızla ilerliyoruz. Siz de böylesine gizli tutulanları ortaya çıkardığımız videoları takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hazırsanız başlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz yer rastgele seçilmiş bir uydu fotoğrafı veya terk edilmiş boş bir askeri tesis değil. Kamerayı biraz daha yaklaştırdığımızda askeri üsteki belirginliği daha da net anlıyoruz. Yeni açılan mevzilere baktığımızda burada bekleyen sistemler Barak 8 hava savunma füzeleri. Bu sığınaklarda bekleyen sistemler, İsrail ve Hindistan'ın milyarlarca dolarlık bütçelerle ortaklaşa ürettiği hava savunma sistemleri. Öncelikle bu sistemlerin nereye kurulduğuna bakalım. 2024 yılından itibaren Hindistan ordusunun Barak 8 hava savunma sistemini özellikle Pakistan ve Çin sınır bölgelerine yakın üslerine konuşlandırdığı dikkatimizi çekiyor. Zira askeri stratejide bir silahın ne olduğu kadar nereye konuşlandırıldığı da hedefin kim olduğunu söyler. OSINT Türk kaynaklarıyla birlikte uydu görüntülerine baktığımızda ince detaylar, coğrafi konumlandırmalar ve lojistik hatlar bize Hindistan'ın asıl korkusunu ve operasyonel niyetini gösteriyor. Şimdi ekrana gelen görüntü Hindistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Batinda askeri üssü. Tarih Haziran 2024. Özel olarak derlediğimiz ve 2024 ila 2026 yılları arasını kapsayan uydu görüntülerini incelediğimizde buradaki arazinin sürekli olarak kazıldığını, yeni radar tepeciklerinin inşa edildiğini ve hava savunma mevzilerinin açıldığını tespit ettik. Peki neden Batinda? Haritayı gözünüzün önüne getirelim. Burası öyle sıradan bir garnizon değil. Coğrafi olarak Pakistan sınırına çok yakın olmasının yanı sıra kuzeyde Himalayalar üzerinden Çin sınırına uzanan o kritik koridorun tam kalbinde yer alıyor. Yani Hindistan askeri doktrininde her zaman en büyük kabusu olan iki cepheli savaş senaryosunun kilit noktasını burası olarak görüyor. İşte 2025'te Pakistan'la yaşanan gerilimlerin hemen ardından tam olarak bu gördüğünüz konumda İsrail'den aldığı Barak 8 füze bataryalarını sessiz sedasız yerleştirdi. Hindistan ve İsrail bu Barak 8 füze bataryaları sayesinde Pakistan'ın içlerindeki askeri hareketliliği ve sınır boylarındaki hava sahasını da izliyor. Ancak hazırlık sadece kuzeyde değil. Kamerayı biraz daha güneye, Tar Çölü'ne doğru kaydırıyoruz. Burası Rajasthan eyaletindeki Jaisalmer hava üssü. Pakistan sınırının hemen dibi. Görüntüdeki bu koordinatlara baktığımızda 2025'in son aylarında yapılmış yepyeni bir Barak 8 konuşlandırmasını tespit ettik. Hatta bu konuda Hindistan'ın hazırlık yaptığı Hindistan medyası tarafından da görülüp haberleştirilmiş. Üstelik uydulara takılan sadece statik füzeler değil, Barak 8 mühimmatlarının askeri ağır nakliye araçlarıyla üsse taşındığı o anları, lojistik hazırlığı da açıkça yakaladık. İşte Barak 8 nakliye görüntüsü. Ayrıca uydu görüntülerindeki Barak 8, Batinda ve Jaisalmer üslerinde gözlemlediklerimizle birebir eşleşiyor. Jaisalmer üssü sıradan bir üs değil. Bu üs, çevre gözetleme, istihbarat uçuşları ve hava savunma amaçlı kullanılan bir askeri hava üssü merkezi konumunda. Peki dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan devasa kara sınırlarını sadece bu üslere kurduğu füze bataryalarıyla mı koruyor? Elbette hayır. Hindistan ve İsrail arasındaki ilişki oldukça derin. Hindistan ordusunun İsrail'den aldığı silahlara bakalım isterseniz. İlk olarak tespitini yaptığımız Barak 8 hava savunma sisteminden başlayalım. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ile Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü tarafından ortaklaşa üretiliyor. Geliştirilen bu sistem iki ülke arasındaki en büyük savunma projesi. Mach 2 hıza saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aktif radar arayıcı başlık kullanıyor. Bu sayede hedef kaçış manevrası yapsa bile füze kendi radarıyla hedefi bulur. Eşlik eden MF-STAR AESA radarıyla 360 derece kapsama sağlıyor ve 70 ila 100 kilometre menzildeki düşman savaş uçaklarını, seyir füzelerini aynı anda takip edip 16 kilometre irtifaya kadar imha edebiliyor.
İsrail'in en önemli ürünleri genelde son teknoloji sistemler ve yazılımlar. İşte Hindistan da İsrail'in elindeki bu sistemlerden oldukça faydalanıyor. Bunlardan biri Falcon AWACS. Bu havadan erken uyarı ve kontrol sistemidir. Basitçe şöyle söylersek, gökyüzünde uçan bir dev radar ve komuta kontrol merkezi. Sistemi İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi ve Elta Systems geliştirip üretiyor. Hindistan, elindeki ağır kargo uçakları olan Rus yapımı İl-76'nın üzerine İsrail'in Falcon radarlarını entegre etti. Yaklaşık 400-500 kilometre yarıçap içindeki her türlü hava aracını, füzeyi ve deniz hedefini tespit edebilir. Aynı anda yüzlerce hedefi izleyip dost savaş uçaklarını bu hedeflere yönlendirebilir. Bu sayede Hindistan savaş uçakları daha pistten havalanmadan çok önce yüzlerce kilometre ötedeki Pakistan veya Çin hava sahasındaki hareketliliği, kalkan jetleri ve füze atışlarını milimetrik olarak izleyebiliyor. İHA'larla devam ediyoruz. Heron ve Searcher bir başka siparişlerden. Özellikle İsrail üretimi Heron İHA'ları 30.000 feet irtifada 52 saate kadar hiç durmadan havada kalabiliyor. Hindistan kara, hava ve deniz kuvvetleri tarafından ortak kullanılan bu dronlar, gece gündüz veya yoğun bulutlu havalarda bile sınır hatlarının röntgenini çekip komuta merkezine canlı istihbarat akışı sağlıyor. Devam edelim. Artık modern savaşın kaçınılmaz silahlarından biri kamikaze dronlar. Hindistan, Harop kamikaze dronlardan 2009'da 110 adet, 2019'da ise 54 adet satın aldı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi üretimi Haroplar aslında hedefini arayan birer radar avcısı. Düşman hava sahasına sızıyor, bir hava savunma radarı açıldığı anda o elektronik sinyali yakalıyor ve doğrudan hedefin üzerine dalarak radarı imha ediyor. Şimdi de kritik satın alımlara geçiyoruz. Hindistan ve İsrail arasındaki milyarlarca dolarlık savunma ortaklığının en kritik iki unsuru, hava taarruz gücünü temsil eden SPICE ve hava savunma ağını temsil eden Spider sistemleridir. Füzelerle başlayalım. SPICE sistemleri, klasik aptal bombaları elektrooptik, kızılötesi ve GPS, INS destekli hassas akıllı mühimmatlara dönüştürüyor. İsrailli Rafael Advanced Defense Systems tarafından üretiliyor. Hindistan, ağırlıklı olarak 900 kilogramlık sığınak delici Spice 2000 versiyonunu kullanır. Hava savunma sisteminde Barak 8 haricinde bir de Spider var. Spider sistemi ise özellikle alçak irtifadan sızmaya çalışan füzelere, drone sürülerine ve saldırı helikopterlerine karşı ölümcül bir reaksiyon hızına sahip bir kısa orta menzil hava savunma ağı. Hindistan Hava Kuvvetleri toplam 18 adet batarya, yani 4 hava savunma filosu oluşturacak şekilde alım yaptı. Özellikle Pakistan sınırındaki kritik hava üslerini ve stratejik tesisleri korumak üzere Batı sınır hattına konuşlandırdı. Bunlara ek olarak Hint Özel Kuvvetleri'nin standart piyade tüfekleri yerine İsrail yapımı Tavor, Galil ve Negev makineli tüfeklerini kullandığını sahadaki fotoğraf karelerinden net bir şekilde tespit ediyoruz. İsrail ve Hindistan arasındaki bu sarsılmaz bağ sadece havada ve karada kalmıyor. Soruşturmamızı deniz yetki alanlarına kaydırdığımızda karşımıza yepyeni, çok daha sinsi ve stratejik bir hamle çıkıyor. Denizaltı savunma harbi. Açık kaynaklarda, dev holdinglerin ticari faaliyet raporlarında yaptığımız taramalarda çok kritik bir ortaklık belgesi tespit ettik. Hindistan'ın en büyük devlerinden Adani grubun savunma kolu olan Adani Defense and Aerospace ile İsrail savunma devi Elbit Systems'ın bünyesindeki Sparton arasında dev bir stratejik ortaklık imzalandı. Peki amaç ne? Amaç Hindistan donanması için sonoboy sistemlerini doğrudan Hindistan topraklarında üretmek. Nedir bu sonoboy? Uçaklardan veya helikopterlerden denize atılan, suyun altına indiği anda bir akustik dinlenme ağı kuran teknolojik cihazlar. Özellikle Çin'in Hint Okyanusu'ndaki artan denizaltı faaliyetlerine karşı okyanusun derinliklerini dinlemek zorundalar. Adani ve İsrailli Elbit ortaklığıyla üretilecek bu sistemler sayesinde Hindistan, okyanusun altını adeta bir İsrail kulağıyla dinleyecek. Adani yetkilileri bu anlaşmayı Hindistan'ın denizaltı savunma harbinde dışa bağımlılığını bitirecek tarihi bir adım olarak duyursa da işin özünde Hint Okyanusu'nun güvenliğinin İsrail teknolojisine emanet edilmesi yatıyor. Bu iki devlet nasıl oldu da birbirinin en büyük stratejik partneri haline geldi? Bu sorunun peşinden gidelim isterseniz.
Hindistan'la İsrail arasındaki askeri ortaklık sürekli genişleyen ancak bir o kadar da şeffaflıktan uzak bir yapıya bürünmüş durumda. Çoğu anlaşma meclis denetimlerinden uzak, kapalı kapılar ardında askeri ve ticari elitler arasında şekilleniyor. Hindistan'ın Batı standartlarında savaş sahasında gerçek hedefler üzerinde test edilmiş ve siyasi şart koşmayan bir tedarikçiye ihtiyacı vardı. İsrail ise parayı ver, teknolojiyi al mantığıyla kapılarını ardına kadar Yeni Delhi'ye açtı. Ancak mesele sadece füze almak değil. Savunma sanayileri, holdingler bazında iç içe geçiyor. Hindistan'ın endüstri güçlerinden Kalyani Grup ve Bharat Forge, İsrail havacılık ve uzay sanayi ile bir ortak girişim kurdu. Kalyani, Rafael Advanced Systems gibi şirketleşmelerle füzeler, anti-tank mühimmatları ve hava savunma donanımları artık Make in India, yani Hindistan'da üret konseptiyle doğrudan Hindistan'da üretiliyor. İsrail, Hindistan'ın ucuz iş gücünü, geniş arazilerini ve sanayi kapasitesini kendi askeri üretiminin bir arka bahçesi olarak kullanıyor. Bir kritik detay daha var. Gazze ve Lübnan'daki savaşta harcanan cephanenin roket gövdeleri, motor parçaları ve patlayıcı bileşenleri işte bu Hindistan'daki üretim bantlarından çıkıp İsrail'e ulaşıyor. Fakat bu kusursuz görünen entegrasyonun çok büyük bir zafiyeti var. Tedarik zincirinin kopma ihtimali. Orta Doğu'daki savaşın genişlemesi ve özellikle İsrail ile İran arasındaki doğrudan çatışmalar Hindistan ordusunun cephaneliğini doğrudan vurmaya başladı. Nasıl mı? İsrail tam kapasiteyle savaşa odaklandığı ve tüm mühimmatını kendi cephelerine kaydırdığı için Hindistan'a söz verdiği askeri teslimatlarda aksamalar yaşanıyor. Barak füzelerinin kritik çipleri, İHA'ların yedek parçaları veya AES radarlarının bakım kitleri savaş sebebiyle İsrail limanlarından çıkamıyor. Yani İsrail'in Orta Doğu'da attığı bir füze doğrudan Himalayalardaki bir Hint askerinin mühimmat çantasına eksi yazıyor. Hindistan bu sarsılmaz bağın faturasını Orta Doğu bataklığının askeri şoklarını doğrudan kendi ordusunda hissederek ödüyor. Bizi asıl ilgilendiren, daha doğrusu Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki güç dengelerini sarsacak kısım bu ilişkinin Asya'dan çıkıp Doğu Akdeniz'e uzanan ayağıdır. Yunanistan ve İsrail arasındaki askeri eğitimleri, teknoloji transferlerini ve Güney Kıbrıs Rum yönetimini de içine alan o karanlık savunma eylem planını daha önce deşifre etmiştik. İşte o güçlü ittifakın Akdeniz'de kurduğu tatbikatlara ve savunma fuarlarına artık Yeni Delhi'de diplomatik ve askeri düzeyde katılıyor. İsrail, Hindistan'la ortak geliştirdiği radar algoritmalarını ve insansız ağ teknolojilerini Doğu Akdeniz'deki bu bloğun kullanımına açıyor. Bir de Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan stratejik ortaklığın Türkiye ve Mısır'ın dahil olmasıyla Hindistan ve İsrail daha fazla yakınlık kurmak istiyor. Bir tarafta İslam dünyasının demografik, finansal ve askeri ağırlık merkezini oluşturan Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan bloğu dururken karşısında İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan cephesi yer alıyor. Bu iki kutup sadece diplomatik masalarda değil, Kızıldeniz'in kritik ticaret rotalarından Somali'deki üslere, Doğu Akdeniz'den Himalayalara kadar geniş bir coğrafyada kıyasıya bir nüfuz mücadelesi veriyor. Türkiye, Suudi Arabistan-Pakistan hattı, sürdürülebilir savaş ve stratejik derinlik konsepti üzerine inşa edilmiş durumda. Suudi Arabistan, finansal gücüyle savunma projelerini fonlarken, Pakistan sahip olduğu uzun menzilli balistik füzeleri ve taktik nükleer başlıklarıyla ittifaka bir dokunulmazlık şemsiyesi sunuyor. Bu eksenin oyun kurucusu olan Türkiye ise, Kaan, Akıncı ve Milgem gibi projelerle bloğun üretim ve teknoloji üssü konumunda. Karşı cephede yer alan İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan üçlüsü ise Spider gibi gelişmiş hava savunma sistemleri ve modern savaş uçaklarıyla kağıt üzerinde yüksek bir teknolojik üstünlük sergiliyor. Ancak bu cephenin göz ardı edilemeyecek zayıf karınları var. İsrail'in stratejik derinlikten yoksun dar coğrafyası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri kapasitesini aşan jeopolitik hırsları ve Hindistan'ın kendi sınırlarında Çin gibi devasa bir tehditle boğuşması. İşte böyle. Gizli olanları açığa çıkardığımız videolarımızı izlemek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki envanter videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hindistan'ın İsrail'den satın aldığı ve konuşlandırdığı silahları ve mühimmatları uydu görüntüleriyle tespit ettik. Hindistan ordusunun hava savunma füzelerinin sınır hattında gizlenmiş askeri hareketliliği ve yeni nesil İsrail füzelerini uydu görüntüleriyle bulduk.